Merhaba arkadaşlar. Yapay zeka insan beynini geçti mi? Ya da buna benzer birçok soruyla mutlaka değişik mecralarda siz de karşılaşıyorsunuzdur. Yani yapay zekanın insanı yakalayıp yakalamadığı, insanı ne zaman aşacağı, insan beyniyle yapay zeka arasındaki farkın neler olduğu, internet ortamında bu tür sorularla çok sık karşılaştığınızdan eminim. Şimdi bu tür sorulara verilen kuşkusuz değişik yanıtlar var. Bu yanıtların hepsini burada tek tek ele almam mümkün değil. Ama en azından bu yanıtlardan bazılarını nasıl yaklaşmamız gerektiğine ilişkin birkaç kelime söylemek istiyorum. Bir kere bu yapay zeka teknolojilerini geliştiren, bunları pazarlayan ve bunları ürüne dönüştürerek kar elde etmek isteyen büyük şirketlerin CEO'ları, yöneticileri, buralarda çalışanlar ve buradan yüksek maaş alan insanların söylediklerine kesinlikle güvenmemek gerekiyor. Çünkü bunlar sonuçta bu işi kar elde etmek için yapıyorlar ve sürekli olarak bir yaptıkları, ürettikleri ürünlerin şişirilmesi, beklenti yaratılması ve sürekli olarak ilgiyi canlı tutmak için sürekli böyle şaşalı haberler, ipuçları vermeye çalışıyorlar. Yani bunlara inanmak gerekseydi yani 2000'li yılların başından itibaren eski o çizgi filmlerdeki Jetgiller'in şimdiye kadar çoktan hayata geçmiş olması gerekiyordu. Yani ortalıkta bizim adımıza her işi yapan, ortalıkta cirit atan robotlar, uzay yolu dizisinde olduğu gibi ışınlanma, bir sürü inanılmaz teknolojiler sürekli pompalanıp duruyor. Yani bu tür PR çalışması yapanların ortaya attıkları iddialara hep mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Birinci öbek bu. İkinci öbek teknoloji fanları ya da teknoloji tutkunları diyebileceğimiz, yani gerçekten yapay zeka çevresinde gelişen teknolojilerle başı dönen ve bu konuda yapılan şeyleri sürekli olarak vurgulayarak bunlarla gerçekten inanarak umut pompalayan ve sürekli işleri abartan insanların bulunduğunu görüyoruz. Yani örneğin ben işte sık sık yeni yapay zeka teknolojilerinin neler yaptığını, örneğin yeni robotların hayatımıza girmek üzere olduklarını, böyle çok iddialı bir videoyu geçenlerde seyretmiştim. Bir tane yapay zeka robotu mutfakta işte salatalık alıyor, salatalık ve havuçları düzgün biçimde doğrayabiliyor. Yani bunu işte yapay zeka robotlarının yakında insanların yerini alacağını ciddi ciddi söyleyerek işte böyle çok yeni bir şeymiş gibi bunları pazarlayan insanlar var. Bunların da söylediklerini ve yaratmaya çalıştıkları yapay zeka çılgınlığıyla ilgili düşüncelere mesafeli yaklaşmakta yarar var. Bu tür soruların kendilerine yönetildiği konunun bazı uzmanlarına da dikkat etmek gerekiyor. Örneğin diyelim nörolog, beyin bilimcisi ya da biyolog, bu konularla çok uğraşmış bazı insanlar işte yapay zeka ile ilgili beyinle yapay zeka karşılaştırması konusunda kestirme bir takım yargılarda bulunarak ikili bir tarz geliştirebiliyorlar. Bir kısmı yapay zekaların tamamen insan beynini aşmış olduğunu ya da beyinden bir farklarının olmadığını falan söylüyorlar. Bazıları da konuyu üstünkörü bir biçimde kapatarak ya yapay zeka konusunda bir bardak suda fırtına koparıldığını falan söylüyorlar. Bunlara da pek güvenmemek gerekiyor. Çünkü bu konu yalnızca biyolojiyle, evrimle ya da beyin bilimleriyle uğraşılarak çözümlenebilecek ya da karar verilebilecek konular değil. Aynı zamanda konunun diğer tarafını da iyi bilmek gerekiyor. Bunun tersine olarak yapay zeka ve teknolojik pencereden konuya bakanlar ve bu konunun bazı uzmanlar da insan evrimini, insan biyolojik varlıkların temel özelliklerini ve en önemlisi evrimin ne olduğunu bilemedikleri için yapay zeka ile ilgili gelişmeleri abartma eğilimindeler. Hatta geçenlerde bir
söyleşide tanık olmuştum. Yani konunun jeopolitik düzlemde konulara bakan ve bu yönüyle de yapay zeka ile yoğun bir şekilde ilgilendiğini söyleyen birisi, bir uzman, ciddi işte son günlerde artık ışık hızıyla bir insanlığın evrim geçirdiğini ve bu ışık hızıyla süren evrime ayak uydurabilmek için yapay zeka teknolojileri ve bu alanla ilgili bütün gelişmeleri titizlikle takip ederek bunlarla çok büyük önem verilmesi gerektiğini böyle ayrıntılı bir şekilde üzerine basa basa söylüyordu. Aslında söylediklerinin ne kadar saçma ve akıl dışı olduğunu farkında bile değil. Yani evrim ve ışık hızı. Yani insanın evrimi yüz milyonlarca yıllık bir sürecin sonu. Yani sadece primat kuzenlerimizden ayrılıp bugünkü konuma gelmemizin tarihine gittiğimizde 7-8 milyon yıllık bir sürece bakmamız gerekiyor. Şimdi bu 7-8 milyon yıllık sürecin hepsini bir anda göz ardı ederek son 5, 10, bilemediniz 20 ya da 1950'lerden sonra bile alsak 50-60 senede insanlığın korkunç bir evrim hızına girdiğini söylemek, yani bu ancak bu konuyla ilgili tamamen cahil olmakla ilgili bir durum. Videonun başlığındaki soru ya da buna benzer soruların ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Bunun için de hem bilimsel hem felsefi olarak ayakları yere basan ve çok yönlü bir düşünce sürecinden ve tartışma sürecinden geçmemiz gerekiyor. Yani konuya başlarken öncelikle şunu belirtmeliyim. Aslında bu soru doğru bir soru değil. Yani doğru soru değil derken şunu kastediyorum. Bu soru değişkenleri ve sınırları iyice belirlenmemiş bir soru. Örneğin yapay zeka insan beynini geçebilir. Aslında bu yersiz bir soru. Çünkü bir açıdan baktığınızda yapay zekanın insanı geçip geçmediği soru anlamsız bir soru. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Eğer iyi bir yapay zeka uygulamasına gerekli veriler yüklenmişse bir yapay zeka karşısına geçen insanın göz bebeğinden, parmak izinden ya da saç kılından, yani bir takım verilerden hareketle eğer yüklenmişse milyarlarca, abartmıyorum yani, milyarlarca insan arasından sizin kim olduğunuzu birkaç saniye içerisinde anında tespit edebilir. Yani yapay zeka teknolojilerinin gelişmiş olduğu düzey bu onlara bu olanağı sağlıyor. Oysa ki bir insanın yani kendi kısa ömrü boyunca tanıyabileceği insan sayısı zaten ancak birkaç binle sınırlıdır. Hadi bilemediniz 10 bindir, 50 bindir. Yani bu konuda örneğin efsanevi hafızası güçlü ve insanları tanımakla ünlü kişilerden birisi Süleyman Demirel'di, geçmiş başbakanlardan. Onun binlerce insanı gördüğünde anında tanıdığı söyleniyordu. Ama Süleyman Demirel bir politikacıydı. Sürekli geziyordu, insanlarla ilişki içerisindeydi. Ama ortalama sıradan bir insanın ömrü boyunca tanıyıp hatırlama kapasitesinde olabileceği insan sayısı herhalde birkaç bini geçmez. Birçok insan için birkaç bin bile çok abartılıdır. Ancak tanıyabileceği insanların sayısı yüzlerle sınırlıdır. Yani dolayısıyla şimdi böylesi bir konuda yapay zeka insan ya da yapay zeka ile insan beyni karşılaştırması yapmak saçma bir şey. Yapay zeka elbette insanı bu alanda kat kat geçmiştir. Nitekim yapay zeka uygulamalarının yaptığı başka konulara baktığımızda, yani yapay zekanın birkaç saniye içerisinde işleyebileceği milyarlarca veri kapasitesini göz önüne aldığımızda insan beyninin bununla karşılaştırılamayacağı çok açık. Dolayısıyla böylesi bir soru bu açıdan bir kere yanlış. Ama buna karşılık konuşmanın başında da söylediğim gibi bazı konularda yapay zeka hala emekleme safhasında. Yani diyelim bir becerikli bir garson merdivenlerden koşarak tepsideki ağzına kadar dolu çay bardaklarının bir tanesini bile yere düşürmeden, çayları hiç dökmeden, damlasını bile yere düşürmeden
koşarak merdivenlerden çıkıp inebilir. Ama bildiğiniz gibi yapay zeka robotlarının en gelişmişlerinin bile bir merdivenden çıkarken ya da herhangi bir hareketleri yaparken ne kadar zorlandıklarını biliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu açıdan insanın milyonlarca yani 10 milyonlarca yılda geliştirmiş olduğu biyolojik bir takım refleksler, içgüdüler ve bunlara bağlı hareketleri yapay zeka uygulamalarını aynı anda yapmaları neredeyse olanaksız bugün için en azından. Şimdi buradan hareketle baktığımız zaman demek ki yapay zeka ile insanı karşılaştırmak aslında mantıksız, yani saçma bir karşılaştırma. Bu tıpkı şeye benziyor. Köpek balıklarının belli özelliklerinden hareketle köpek balıklarının eşsiz yeteneklerini bir yarasayla ya da bir arı ya da karıncayla karşılaştırmaya benziyor. Yani kuşkusuz bu hayvanların her biri hangi konuda ya da ele aldığınız konuya bağlı olarak benzersiz özelliklere sahiptir. Ama bu özellikleriyle bunları birbirleriyle karşılaştırmaya çalıştığınızda varacağınız yer bir çıkmaz sokak olacaktır. Şimdi bu perspektifle baktığımızda yapay zekanın insanı ulaşıp ulaşmadığı ya da insanı geçip geçmediği veya insanı ne zaman aşacağı gibi konularda beyin jimnastiği sürdürmek ya da tartışmalar belirttiğim noktalara dikkat etmedikten sonra hiçbir anlamı yok. Peki bu noktaları göz önüne bulundurarak böylesi karşılaştırmalar için ne dememiz gerekiyor? Aslında bu tür konuları tartışmak esas olarak insanların yapay zeka ile genel yapay zeka arasındaki farkı bilmediklerini bize gösterir. İnsan ile yapay zeka arasındaki tartışmaya ilişkin görüşler ortaya koymalarında temel bir yanılgı var. O da yapay zeka ile genel yapay zekayı birbirine karıştırmak. Peki genel yapay zeka nedir? Genel yapay zeka aslında literatürde ya da konunun uzmanlarının söyledikleri kadarıyla genel yapay zeka şu demek. Yani tıpkı insan gibi kendi kararlarını kendisi alabilen, çevresindeki verilerden hareketle soyutlamalar yapabilen, bu soyutlamalardan hareketle belli çıkarımları ortaya koyup genellemelere ulaşabilen, yani sözün özü insan gibi davranabilen bir yapay zeka oluştuğunda buna genel yapay zeka diyoruz. Peki yapay zekanın bugün gelişmiş olduğu çok becerikli alanları düşünelim. Çevremizdeki yapay zeka uygulamalarının herhangi birisini genel yapay zeka olarak adlandırabilir miyiz? Elbette ki hayır. Yani örneğin diyelim dünya satranç şampiyonunu yenen Deep Blue ya da işte onun benzeri ya da dünya Go şampiyonlarını yenen yapay zekaları düşünelim. Kuşkusuz bunlar bu alanda rakipsizdir ve insan rakiplerini ezmişlerdir. Yani korkunç, hızlı ve kapsamlı veri işleme kapasiteleri sayesinde insan rakiplerini bu alanda yenmişlerdir. Ama böylesi bir yapay zeka uygulamasına örneğin resim yapmayla ya da dille ilgili bir şey sorduğunuzda size saçmalayacaktır. Çünkü onun geliştirildiği alan satranç ya da Go alanıdır. Şimdi bugün ChatGPT'den sonra giderek yaygınlaşan ve insanların çoğunun tartıştıkları, sohbet ettikleri ve her sorduklarına kapsamlı yanıtlar veren büyük dil modüllerini düşünelim. Bunlar da yapay zeka. Bunlar örneğin yaklaşık 70 dilde anında çeviri yapabiliyorlar. Birçok yetenekleri var. Ama bu yapay zekalara örneğin diyelim bir robotik, herhangi bir hareket yaptırtma ya da görsellikle ilgili herhangi bir şey veya işte Go oyunu ya da satranç oyunu böyle bir şey sorduğunuzda onlar da bunu da çuvallayacaklardır. Neden? Çünkü bunların her biri ayrı konularda, ayrı alanlarda geliştirilmiş modüler yapay zekalar. Yani bugün bu anlamda uzmanlaşmış sayısını elbette bilmiyorum ama onlarca
farklı modüler yapay zekalar var. Bunların bazıları örneğin görüntü işlemede, görüntü üretmede son derece becerikli. Bazıları Go oyununda, bazıları satrançta, bazıları bitkileri tanımada, bazıları biyolojiyle ilgili farklı alanlarda, bazıları kimyada ya da işte tıbbi alanlarda görüntüleme, robotik uygulamalar, tedavi yöntemleri, analiz yapma. Şimdi böyle onlarca farklı yapay zeka modülleri var. Ama bunların hiçbirisi aynı anda biraz önce adlarını andığım ya da sözünü ettiğim yapay zeka uygulamalarının bütününü kapsayabilecek bir noktaya gelmiş değil. Yani bugün en gelişmiş yapay zeka robotu bile 2-3 yaşındaki bir çocuğun donanımı ve yapabileceklerinle karşılaştırıldığında hala emekleme aşamasındalar. Şimdi konuya bu açıdan baktığımızda günümüzde yapay zekanın gelişmiş olduğu bu düzeye bakarak genel yapay zekaya ulaşılmış gibi ya da genel yapay zekaya ulaşıldığını zannederek yorum yapan ya da düşünce ortaya koymaya çalışanların cahilliğini buradan anlayabilirsiniz. Demek ki burada sorun insanla yapay zekayı karşılaştırmak değil. Çünkü tek tek ele alındığında belli konularda yapay zekanın insanı kat kat geçtiği ama belli alanlarda yapay zekanın insanın yaptığı en basit işlerin bile henüz yakınına bile yanaşamadığını unutmamak gerekiyor. Demek ki yapay zekanın gelecekte toplumlarda yol açacağı sonuçları ele almadan, yani yapay zekanın beyaz ve mavi yakalıların işlerine son verip veremeyeceğini ya da toplumu ne hızla dönüştürebileceği konusunu tartışmaya başlamadan önce bu konuyu kafamızda iyice netleştirmemiz gerekiyor. Yani günümüzdeki yapay zeka uygulamaları tek tek belli alanlarda uzmanlaşmış ve bu uzmanlaştıkları alanda insandan kat kat daha becerikli, daha hızlı ve daha yetkin bir biçimde davranabilen uygulamalar. Fakat bir bütün olarak ele alındığında bu uygulamaların hiçbirisi sıradan herhangi bir insanla karşılaştırılamaz. Yani 3-5 yaşındaki bir çocuk bile çok daha bütünlüklü ve sağlıklı bir biçimde davranabilecektir. Bunda da abes bir durum yok. Çünkü sonuçta yapay zeka dediğiniz sistemler bütün donanımlarını, programını, ilerlemesi gereken yönü ve işlemesi gereken verileri insanların kendilerine yüklediği makineler. Yani sonuçta yapay zeka bir makina. Yani bu makineye siz belli bir programlama dilini öğretmezseniz, ona belli verileri sağlamazsanız, belli girdilerde bulunmazsanız o da istediğiniz sonuçları ele almıyor. Örneğin Niğde'de işte üniversite öğrencileri yapay zekaya Niğde'deki konuşanların yaptıkları bir takım konuşmaları dinlettiler. Yapay zekanın kafası karıştı ve yapay zeka bunlara yanıt veremedi. Veremez tabii. Diyelim Niğde ağzının özelliklerini, onun nasıl kullanıldığına ilişkin çok sayıda örneği yüklerseniz, belli bir eğitim sürecinden geçerek o makine bunu öğrendikten sonra bu Niğde ağzı ile ilgili bütün konuşmaları doğru bir biçimde size verecektir. Aynı şey Ege ağzı için ya da işte Konya ağzı için de geçerlidir. Yani 70 tane dilden çeviri yapabilen bir yapay zeka Niğde ağzını, Konya ağzını çözümleyemeyecek diye bir şey yok. Ama onları yapabilmesi için sizin ona makine öğrenmesini sağlayabilecek verileri sağlamanız gerekir. Buradan çıkan sonuç ne oluyor? Buradan çıkan sonuç biraz önce dediğim gibi. Yani bu uygulamaların her birisi sizin onu ne kadar eğittiğinize, sizin ona ne kadar veri verdiğinize bağlı olarak doğru ve etkin bir biçimde çalışır. Ama bir bütün olarak insan yerini tutabilecek bir şekilde çevresini algılayan, çevresinden bir takım sonuçlar çıkaran, soyutlamalar yapıp genellemelere ulaşarak belli kararları kendi ortamına, çevresine göre bir insan gibi belirleyebilecek bir yapay zeka henüz ortada yok. Diyeceksiniz ki bu olamaz mı?
Olamaz diye bir şey yok. Elbette olabilir. Ama bunun olabilmesinin önünde çok ciddi sınırlar var. Bu sınırların bazılarını daha önceki videolarımda tartışmıştım. Ee, ilerleyen bu konuyla ilgili ilerleyen videolarda bunları yeniden bir ölçüde dönmek zorunda kalacağım. Sonuç olarak bugünkü yapay zekanın genel yapay zeka olmadığını hiç unutmamak ve tartışmaları buna göre yürütmek gerekiyor. Yapay zeka ile genel yapay zeka arasındaki farkları bilmeyen insanların çoğu bir takım kolay genellemelere ve basit sonuçlara kolaylıkla kapılabiliyorlar. Bu konuda çok duyarlı ve uyanık olmak gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana dek hoşça kalın.